Güreş ile nerede gezek? Bugün Eyüp Güreş ile Hollanda Zans diye bir köy geziyoruz. Bunlar değirmenlerin taşları olsa gerek herhalde. Yel değirmeni. Evet. Peynirciye geldik. Ha, Burası peynir dükkanı. Evet. Peynir alalım mı? hoşumuza giderse. Buralarda tadım yerleri vardır da. Hello. Tabii Hollanda özellikle Gouda peyniriyle meşhur. Burada da her çeşit peynir bol miktarda bulunmakta. Böyle de işte hazır paketler de var. Peynir kesme tahtasına varana kadar. İşte organik peynirler. Bunlar da mayonezler. Tabii ki daha özel butiktir bunlar da muhtemelen. Doğal. İşte burada da işte peynir yapım aşamalarını anlatan aletler. İşte burada sıkıştırılıyor muhtemelen. Thank you. Buranın ismi Zandvoort. Zandvoort'a bağlı, Amsterdam civarında. Kuzey Hollanda bölgesinde, Amsterdam çevresinde olan bir küçük köy. Önü Kuzey Denizi'ne açık, rüzgar alan bir yer. 18-19. yüzyılda Evet. kurulmuş. İşte 1965'lerde böyle turizme açılmış. Tamamıyla burada ahşap kullanılmış. Tamiratta kullanılan, yeniden revizyonda kullanılan ağaçların
Evet. Bu çatı kaplaması nasıl Ahmet? Şimdi yukarısı görüyorsun saz kullanmışlar. Yani bildiğimiz bizim bu bataklıklarda su kenarlarında olan sazlardan yapılıyor. Bu da ayrı bir sanat. Evet. Bunun kendi özel ustaları var. Bildiğiniz halı dokuma gibi parça parça, kademe kademe yapılan bir sistem. Son derece izolasyon Hollanda'ya has. Genelde bunları evlerde de kullanıyorlar. Hepsi ahşap. Evet. Yıllık buranın aslında çok ziyaretçisi var. Evet. Yıllık 2 milyon, 2 milyon 200 civarında ziyaretçisi olan Enteresan. Japonlar, Çinliler, genelde bu çekik gözlüler senenin 12 ayı ziyaretçisi olan bir yer. Kuzey Denizi orada, Atlas Okyanusu o tarafta. Ne oluyor? Rüzgarı genellikle kuzeyden alıyor. Ancak ufak derecelerde olsa çevrilmesi gerekiyor. Şurada bildiğin gemi direksiyonu gibi bir direksiyon var ve çekiyorlar ve sabitliyorlar. Ne oluyor? Diyelim ki 20 derece bu taraftan aldığı zaman Evet. rüzgarı bak şu anda mesela tam dik 90 derece ama bazen O zaman şu rüzgar gülü gibi olan Evet. şey de o yönü daha hassas Evet, o ölçüyor. belirleyici, Değil mi? evet, O kılavuzluk evet. yapıyor belki de. şuradan çeviriyorlar ve ipi Evet. sabitliyor. Ne oluyor? Devamlı değirmen dönüyor. Evet. Ama bu şu anda bağlı. Evet, şimdi içini geziyoruz. Böyle bilet alınıyor. Bu birkaç kattan oluşuyor herhalde. Evet, evet. Yukarı doğru gidiyorlar. Hı hı. Bak burada da fıçıların içinde yağ falan var belki de. Evet. Kolay dönsün Tabii. diye dişliler. Burada da böyle değişik kiremit tozu gibi bir şeyler var. Evet, Acaba hani evet. biber falan mı öğütüyorlar? Ondan artık böyle vuruyor anladığım kadarıyla aşağı yukarı. Evet. Orada Demek var, ki bak yani burada da başka var, şeyler de burada da öğütülüyor var. demek. Evet. Bu da minyatürünü yapmışlar muhtemelen. Baksana dişli. Dişliler de ahşap sanki Ahmet. Evet, evet. Hep ahşap, ahşap. Chocolate factory, come. Chocolate. There's like chocolate shops everywhere. Chocolate is famous here, I guess. Real time. Is chocolate factory? No, no, no. That you put confusion. Üst kata çıkıyoruz. Gayet de dik bir merdiven ama basamaklar hem sık hem de sağlam. Çok güzel, tam yeri.
bahsettiği işte yön direksiyonları, buradan rüzgarın yönüne göre ayarlama yapılıyor. Tabii ki kılavuz rüzgar gününün hassas ölçümleriyle. İşte sazdan yapılan çatıları daha yakından görüyoruz. Değirmenin sistemi gördüğün gibi olduğu gibi ahşaptan yapılma, dişli sistemiyle, işte şurada büyük bir şaft sistemi var. Ve içeride mekanik ahşaplar son derece sert bir ağaçtan yapılmış. Ve sadece tek bir dişli değil, birkaç sistem var dikkat edersen. Şu şaftlara baktığın zaman dişlilere. Evet. Şu aşağıda yani çeşit birçok çeşit yapabilen sistemleri var. İşte un yapıyorlar, daha kalın yapıyorlar veya ezme şeyler yapıyorlar. Elde mevcut olan en kullanışlı malzeme ahşap ve dikkatini çekerse bu ahşaplar burada bulunan ahşaplar değil. Genelde başka koloni ülkelerden gelmiş ahşaplar. Bu yapılar hep 18 ve 19. yüzyıla ait ağaçlar. Demir sistemi çok az. Belki kilitlemek için. Yok, kilitlemede bile bak ahşabı kullanmışlar. Evet. Olduğu gibi ahşap. Evet. Düşün ta o zamandan bu zamana kadar sapasağlam gelmiş. O dönemde bunlar birçok zamanda da kullanılmış. Bu neyi gösteriyor? O zaman da var olan malzemeyi en iyi şekilde adamlar kullanmış. Ve dikkatimi çeken dişlilerdeki ağaçların son derece sert. Ama binadaki ağaçların bildiğimiz çam ağacı olduğunu görüyorsun, bak dikkat et. Bunlar bildiğimiz kalın gövdeli çam ağaçları. Evet. Fakat sistemde, mekanik sistemdeki ağaçlar, bak şu ağaç mesela, Evet. genelde Avrupa'ya ait bir ağaç değil. Muhtemelen koloni ülkelerden deniz yoluyla gelmiş kalın gövdeli, son derece etli ağaçlar. Ve uzun uzun ömürleri var. Sert ağaç kullanması dişlilerde aşınmayı engellemek amaçlı. Yavaş tabii. Yani mutlaka aşınmayı hiçbir zaman hiçbir sürtünmede engelleyemezsin. Ne olur? Ömrü uzun olur. Zaman zaman bilemiyoruz. Değiştirilmiştirler. Zaman zaman yenilenmiştirler. Ama göründüğü kadarıyla ömürleri uzun olan ağaçları kullanmışlar. Belli bir kalınlığa ulaşmak için ne olmuş? Bağlama yapmış bak. Evet. Yani aşağıdaki silindiri yukarıya dişlilere bağlamış. Bak orada tekrar bak şu ağacı kullan. Bak orada da bir dişleri çeviren bir sistem var. Alta bir daha çeviriyor. Evet. İşte dikey çeviriyor, yatay çeviriyor. Ne oluyor? Bütün bunlar bir çalışmayı gerektiriyor. Evet. Yani bu malzemeyle iyi düşünülmüş bir çalışma. Evet. Bak aşağı yukarı, yani o kadar fonksiyonel o dönemde yapmışlar ki yani normal yuvarlak bildiğimiz dönme yapıyor ama yukarıdan aşağı pompalar sistemli, bak şunlara bak, görüyor musun bunları? Bak bunlar da aşağıda dövme şeklinde artık un yapıyor, kalın mı yapıyor onu bilemiyoruz tabii. Çok da hakim değiliz konuya. Ama yani taşta döndürebiliyor, yukarıdan dövme şeklinde de yapıyor. Her bir çeşitte, yani şu değirmende bir sistem yok. Evet. Anladığım kadarıyla 5-10 çeşit, aşağıda hatta çeşitleri var. 5-10 çeşit, hatta daha fazla mamul üretiyorlar ve ayrı ayrı bölgelerde bütün yukarıdaki pervaneden çeşitli tarzlarda çevirme veya ezme, sıkıştırma şeklinde
Evet. Ne yapıyorlar? Malzemenin Mahsul- cinsine mahsul göre. malzeme yapıyorlar, evet. Evet. Yani aslında çok Şeyde de raflarda da var ya, raflarda onlar da var, muhtemelen yapılan evet, işte onlar ürünlerin. zaten bunların asortimentleri, çeşitleri, mamulleri orada görülüyor. Yani hepsi bir yerden çıkmadığı belli. Şuraya bak, çok ilginç bir sistem. İşte uzun uzun direkler var. Bak, direkler burada ince, aşağıda kalın, aşağıda daha da kalın. Ve bak burada değiyor, ne yapıyor? Bak şu dönen şaft. Bak burada bir Evet. şaft var, yani basit değil. O da bir işlev yaparken bak bu ne yapıyor? Bu da onu böyle bildiğin su pompası gibi bastırıyor, bırakıyor. Ne yapıyor? Aşağıda dövme yapıyor. Evet. Bu da ayrı bir şey. Bu çarka bakıyorsun. Bununla bir bağlantısı yok. Sadece yukarıdan pervaneden gücünü alıp aşağıda başka bir mamul Evet. yapıyor. İlginç yani, adamlar o dönemde işte 100-200 yıl önce iyi düşünmüşler. Çok güzel düşünmüşler. Var, mevcut olanı çok güzel kullanmışlar. Yani ve o zamanın dönemi işte bunu yapan buranın köylüleri. Bak, bu epey eskidir yani, bu belki Bak, orijinalidir. bu mesela öyle. bir çam ağacı görüyorsun. Değil mi? Evet. Yani son derece kalın bu çam ağacı. Yani muhtemelen başka ülkelerden gemilerle buraya gelmiş. Buraya ait bir şey değil. Zaten bura suyun kenarı, denize giren körfez gibi bir yer. Yani Evet. burası bir deniz köyü. İşte bak burada bunların Hollanda'da çok bilinir gelen gidenler için. Evet. Bunların ayakkabıları Hatırladım bunu. budur. Böyle odunla yaparlar, Değil mi? delerler. Akşam. Evet, her yerde mevcuttur. Turistler bunu iyi bilir. Bunlar da herhalde diğer ürünler Evet. veya üretilen. Yani, evet, çıkan malzemeler, burada kullanılan sıvı malzemeler kullanıyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Artık yağlamada mı kullanıyorlar bilemiyorum. Bunlar da Bak, öğütülmüş burada bak, ürünler Burada da muhtemelen. ürünler var. Bak bu kadar çeşit ürün adamlar üretmiş artık. Çeşit çeşit mısırı var, buğdayı var, arpası var, yulafı var veya böyle sert bitkiler var ezilmeye müsait. Hı hı. Evet. Bu şekilde ilginç, çok ilginç bir sistem. Evet, kesinlikle. Birkaç kat gördüğün gibi değil mi? Aslında dışarıdan görüldüğü gibi, yani dışarıdan ne kadar güzel görülse bile içeriden çok kompleks bir şey, karışık. Hı hı. Yani ahşap olarak aslında ahşabın altın çağı yaşanmış gibi Kesinlikle. geldi bana. Bak şu bağlantılar falan ne kadar güzel Evet, yapmışlar. evet, çok güzel. Niye? Çünkü buralar rüzgarlı, çok fazla esneme olur. Bak oldukça kendini sağlama almış yani ahşabın. Uzun ömürlü olması, açılmaması için son derece güzel çalışma yapmış. Dışarıda da böyle sanki zift gibi bir şeyler Evet, vardı. o ömürlü olsun diye dışarıdan zipleme yapmışlar. Evet. Yukarısı zaten izoleli saz sistemi. Çok ziyaretçi alan bir köy burası. Amsterdam'a yakın bir yer. Ondan sonra Zandam, Zandstad diye geçer. Ama köyün ismi Zandschans. Tabii ziyaret edecek olan kişiler bilsin diye söylüyorum. Burası Kuzey Hollanda bölgesi. Dediğiniz zaman zaten Volendam'a da yakın. Volendam burada herkes bilir ama burası aslında Volendam'dan çok daha popüler, çok daha ziyaret edilecek bir yer. Burası da böyle bunların satış Turistik ürünlerin değil mi? yani buraya ait böyle çeşitli aksesuarlar, hediyelik eşya dükkanı. Artık burası özel şahıs malı, belediyeye ait bir yer değil. Bu kişilerin artık dedelerinden mi kalmış, sonradan mı kiralamış bilmiyoruz. Evet. Ama bunlar işletiyor anladığım kadarıyla. Böyle içerisini görmek isterseniz kişi büyük normal kişiler 5,5 lira falan. Çocuklar biraz daha ucuz. Evet. Yani onun gibi bunların Kijk, dat is net Bu zoals şekilde. Joris, die kwam hier Evet. ook toen hij 12 was. 11 Mijn gevoel is die ook nog heel jong. of 10, hoe oud? bunların dedeleri, babaları buradaydı. Bunlara kalmış, tamam mı? Evet. Bunlar bir kısmında oturuyorlar. İşte bak adam zaten kapısı var girmeyin diye çekmiş şuraya. Şu kızın çektiği çekiliyor. Hı hı. Yani orada. Evet. Bunların evi yani bildiğin burası bir yerleşim alanı. Yaşam. Tabii, Yaşam tabii, hala tabii, devam tabii. ediyor. Zaten bura Zandam Belediyesi'ne ait bir kasabacık, ufak köycük diyelim. Hı hı. Ha, başka bir şey değil yani. Evet. Ama işte insanlar değerlerini korumuşlar. Bak Evet. bir alan çıkmış. Hatta alan memnun, satan memnun derler Evet. ya bizde. Onun gibi yani güzel. Güzel yani bunları niye anlatıyoruz? İnsanlar örnek alsın.
bir şeyi Değil mi? güzelleştirmek de, yıkmak da, yakmak da, cennete çevirmek de, cehenneme çevirmek de insanoğlunun elinde. Kesinlikle. Yoksa onun şansı, bunun şanssızlığı diye bir kavram yok. Evet. Meyve ağaçları var burada. Mesela bak şu kiraz ağacı mesela. Tamam mı? Hı hı. Mesela bak bunlar elma, armut. Bak bu ufacık köyde bak şu kadar alanı değerlendirmişler. Ne kadar kısıtlı imkanlarda Evet. ne kadar bolluk var. Bak küçücük bir yeri sarmış. Değil mi? Bir çimen yapmış. Bak orada bile yani avuç içi kadar. Yani bizde olsa bir tavuğa bundan fazla yer bırakırız. Kesinlikle. Yani bir yerin geniş olması ya bir önemli de değil. cennet ülkeyi biz Ha, cennet bak. maalesef kullanamıyoruz. Bak, yani şurayı görüyorsun, ahşaptan yapmış, etmiş, kurumuş, hollamış. Yani aslında baktığın zaman bir özelliği yok. Evet. Ama her gelen ne güzel ne güzel der geçer. Niye? Çünkü bu korumuşlar. adamlar korumuş, değerlendirmişler. Biz de bunu yapabilmemiz lazım. Mesela Kesinlikle. baktığın zaman kirli bir su, Evet. düz bir alan, bataklık bir alan. İşte orada Evet. bak tavuklar var. Evet. Bak, küçük tavuk. Hı hı. Yani bizde olsa bunları yok ederler. Bunlar muhtemelen serbest hayvanlar. Evet. Sorayım, siz kiminsiniz? Ha? Sahibiniz var mı? Sahibiniz. Evet. Bak ne güzel. Ha? Evet. Ya, şu tavuk Doğal yaşamdan kopmadan. bilmem biri Hindu, biri siyah, biri beyaz. Evet. Her biri nereden gelmiş Değil mi? bilmez. Evet. Ya bak ne kadar güzel bir köprü. Değil mi? Bak kaymayı engellemek Bizde için bu tedbirini de inan almış. bana tarihidir yani 80-100 senesi vardır. Bizde olsa bunu yıkar atarlar. Bak burası aslanlı yol. Yanlarda söğüt ağaçları. Orada Evet. ördekler oturmuş özgür özgür. Ne kediden korkuyorlar, ne köpekten, ne insandan. Değil mi? Tabii. Yani şöyle bir yol. Orada su, burada su. Bu yel değirmeni değişik. Dikkat edersen buradan pervanesi döndüğü zaman ne yapıyor? Oradan suyu alıyor, bu tarafa aktarıyor. Yani fonksiyonel olarak böyle de bir çeşitlilik katmışlar. Güzel bir tasarım. İyi olmuş. Devir daimi Devir daimi sağlamış yapmış. oluyor. Evet, suyu kullanmak için suyu o taraftan o tarafa aktarmış. Rüzgar gücüyle. Evet, bir videonun daha sonundayız. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.